Merhabalar. Şöyle bir düşünün. Her şeyin ama her şeyin donduğu, güneşin ve ayın gökyüzünden silindiği, tam 3 yıl süren bitmek bilmeyen bir kış. İşte bu Fimbulvetr ve İskandinav mitolojisinde dünyanın sonu, yani o meşhur Ragnarok tam da böyle başlıyor. Ürkütücü bir sessizlik ve ardından kopacak fırtınayla. Evet, bugün sizinle tam da bu konuya Ragnarok, kıyamet ve yeniden doğuş metinlerine derinlemesine bir bakış atacağız. Bu epik, kozmik ölçekteki yıkım ve hemen ardından filizlenen o umut dolu yeniden doğuş hikayesini birlikte inceleyeceğiz. Amacımız ne peki? Bu büyük anlatının kilit olaylarını, yani tanrıların ve canavarların o son büyük savaşını ve tabii tüm bu yıkımın, bu kaosun ardında yatan daha derin anlamları biraz olsun aralamak. Kesinlikle. Çünkü elimizdeki kaynaklara baktığımızda bu sadece bir yok oluş öyküsü değil. Çok daha fazlası var. Bir döngü, bir dönüşüm, kaçınılmaz bir yenilenme süreci aslında. O zaman hazırsanız İskandinav tanrılarının o alacakaranlık vaktine doğru yolculuğumuza başlayalım. Şimdi ilk olarak dünyanın dengesi nasıl bozuluyor ona bir bakalım dedik. Fimbulvetr. Bu sadece doğayı mı vuruyor? Hayır, aslında çok daha fazlası. Dediğimiz gibi 3 yıl süren o korkunç kış, evet doğayı donduruyor, hayatı durma noktasına getiriyor ama etkisi bununla sınırlı değil. Kaynaklar bize şunu söylüyor, insanlık da çöküşe sürükleniyor. Nasıl bir çöküş bu? Ahlaki bir çöküş. Yani tüm değerler alt-üst oluyor. Bağlar kopuyor, insanlar birbirine düşüyor. En korkuncu da kardeş kardeşi vuruyor. Tam bir toplumsal kaos ortamı oluşuyor. Bu adeta evrenin kendi dokusunun çözülmeye başladığının bir işareti gibi. Anlıyorum, yani düzenin tamamen yok oluşunun ilk adımı bu korkunç kış ve getirdiği ahlaki yıkım. Aynen öyle. Ve bu çözülme, bu kaos, mitolojinin en ikonik, nasıl desem, kafa karıştırıcı figürlerinden birinin sahneye çıkmasıyla daha da hızlanıyor. Kimden bahsediyoruz? Loki'den tabii ki. Kurnazlık tanrısı, fesat ustası. Uzun süredir bağlı olduğu zincirlerinden kurtuluyor. İşte bu an gerçekten bir dönüm noktası. Pandora'nın kutusunun açıldığı an gibi mi yani? Çok güzel bir benzetme, evet. Çünkü Loki tek başına gelmiyor. Onunla birlikte onun soyundan gelen her biri diğerinden daha dehşet verici varlıklar da serbest kalıyor. Evet. Kaynaklar özellikle 3 tanesinin altını çiziyor sanırım. Birincisi o devasa kurt. Fenrir, ağzını açtığında bir çenesi yere, diğeri göğe değen korkunç kurt. Tanrıların bile korktuğu bir varlık. İkincisi okyanusta yaşayan dev yılan. Jörmungandr, dünya yılanı olarak da biliniyor değil mi? Evet, Midgard yılanı ya da dünya yılanı o kadar büyük ki tüm dünyayı sarıp kendi kuyruğunu ısırdığı söylenir. Serbest kaldığında zehriyle denizleri ve havayı kirletiyor. Ve üçüncüsü de Loki'nin kızı, Ölüler Diyarı'nın kraliçesi. Hel, yüzünün yarısı canlı, yarısı ölü olan ürkütücü tanrıça. O da Niflheim'daki ölüler ordusuyla birlikte geliyor. Yani düşünsenize, bu 3 güç aynı anda serbest kalıyor. Tek başına bu bile kıyametin habercisi zaten. Gerçekten korkutucu bir tablo. Ama kaos bununla da bitmiyor galiba. Başka aktörler de var sahnede. Var tabii. Bir de ateş devleri var. Muspelheim diyarından liderleri Surt önderliğinde yola çıkıyorlar. Surtur'un elinde güneşten bile parlak olduğu söylenen alevli bir kılıç var. İşte o kılıçla çok kritik bir şey yapıyor, değil mi? Evet, belki de savaşın kaderini belirleyen anlardan biri. Surt ve ateş devleri, tanrıların diyarı Asgard ile diğer dünyalar arasındaki o meşhur gökkuşağı köprüsünü, yani Bifrost'u yıkıyor. Bifrost'un yakılması ne anlama geliyor tam olarak? Bu, Asgard'ın savunmasının düştüğü anlamına geliyor. Tanrıların kalesi artık korumasız. Diğer dünyalardan yardım alma ya da kaçma yolları kapanıyor. Yani artık geri dönüşü olmayan bir yola giriliyor. Savaş kaçınılmaz hale geliyor. Ve son perde için sahne kuruluyor. Vigrid Ovası. Tüm taraflar burada toplanıyor, değil mi? Aynen öyle. Tanrılar, yani Aesir ve Vanir, müttefikleri olan Einherjar, Odin'in Valhalla'daki seçilmiş savaşçıları, karşılarındaysa Loki'nin önderliğindeki devler, Fenrir, Jormungandr,
Hel'in ordusu ve Surtrun'un ateş devleri. Devasa bir savaş alanı. Ve o an geliyor, Heimdallr, Asgard'ın gözcüsü, o meşhur borusu Gjallar Horn'u üflüyor, sesi 9 diyarda yankılanıyor, bu savaşın başlangıç işareti. Evet, o sesle birlikte kıyamet kopuyor. Savaşın kendisi, kaynaklarda anlatıldığı kadarıyla gerçekten çok trajik ve bir o kadar da epik. Pek çok birebir mücadele var, tanrıların ve düşmanlarının son hesaplaşmaları. Özellikle bazı anlar çok çarpıcı. Mesela tanrıların babası, her şeyin bilgesi Odin'in kaderi. Ne oluyor Odin'e? Bu evet en dokunaklı anlardan biri. Odin tüm bilgeliğine ve gücüne rağmen en büyük düşmanlarından biri olan dev kurt Fenrir ile karşılaşıyor ve Fenrir tarafından yutuluyor yani. evet ölüyor ama bu bir son değil, hemen ardından gelen bir intikam var. Odin'in sessiz ama bir o kadar da güçlü oğlu Vidar, babasının intikamını almak için öne atılıyor. Özel yapım ayakkabısıyla Fenrir'in çenesini tutup ikiye ayırıyor ve kurdu öldürüyor. Vay canına. Bir intikam hikayesi de orada var demek. Peki ya Thor? Gök gürültüsü tanrısı, o kudretli çekiciyle onun kaderi ne oluyor? Thor, belki de en bilinen tanrı, kendi ezeli düşmanıyla karşılaşıyor. Dünya yılanı Jormungandr. İkisi arasında korkunç bir mücadele yaşanıyor. Ve Thor kazanıyor mu? Kazanıyor evet. Kudretli çekici Mjolnir ile yılanın başını eziyor. Ama bu dediğin gibi bir Pyrrhus zaferi. Çünkü yılan ölürken son bir kez zehrini Thor'un üzerine püskürtüyor. Ve Thor da ölüyor mu? Hemen değil. Kaynaklar çok spesifik bir detay veriyor. Thor, yılanı öldürdükten sonra sadece 9 adım atabiliyor. 9. adımın sonunda yılanın zehrinden o da yere yığılıp can veriyor. 9 adım. Çok sembolik. Bu anlar, yani Odin'in ve Thor'un ölümü, tanrıların bile aslında ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor değil mi? Hani o mutlak güç imajının ötesinde bir kaderleri olduğunu. Kesinlikle. Bu İskandinav mitolojisinin, özellikle de Ragnarok anlatısının en belirgin özelliklerinden biri, kaderden kaçış yok. Tanrılar bile kendi kaderlerini biliyorlar aslında, özellikle Odin. Ama yine de savaşıyorlar. Onurlu bir son için belki de. Peki ya Loki? Tüm bu olayların fitilini ateşleyen Loki'nin sonu nasıl oluyor? Loki'nin sonu da ironik bir şekilde kendi düşmanıyla oluyor. Bifrost'un koruyucusu, borusunu çalan Heimdallr ile karşılaşıyor. İkisi arasında da çetin bir mücadele yaşanıyor ve Ne oluyor? birbirlerini öldürüyorlar. İkisi de o savaş alanında can veriyor. Yani kurnazlık tanrısı da onun karşısındaki sadık gözcü de yok oluyor. İnanılmaz. Yani neredeyse bildiğimiz tüm büyük tanrılar, Freyr gibi diğer önemli figürler de dahil ve tabii devlerin çoğu bu savaşta ölüyor. Geriye ne kalıyor peki Vigrid Ovası'nda? Yıkım. Sadece yıkım ve ölüm. Savaş alanı cesetlerle dolu. Tanrıların ve devlerin büyük çoğunluğu yok olmuş durumda. Sanki evrenin kendisi can çekişiyor. Ve tam bu noktada savaş bittiğinde Surtra tekrar sahneye çıkıyor değil mi? Evet, savaş bitmiş, ortalık sakinleşmiş gibi görünse de ateş devi Surtra o alevli kılıcını savuruyor ve tüm dünyayı yani Midgard'ı ateşe veriyor. Her yer yanıyor, kavruluyor. Korkunç bir final. Ve sonra o yanan dünya ne oluyor? Yanan dünya alevler içinde okyanusa batıyor. Sular yükseliyor ve her şeyi yutuyor. Geriye sadece karanlık, boşluk ve sessizlik kalıyor gibi görünüyor. Tam bir yok oluş manzarası. Her şey bitti mi yani? Hikaye burada mı noktalanıyor? Kulağa çok karamsar geliyor. İşte işin ilginç yanı da burası. Hayır, bitmiyor. Eğer sadece bir yıkım hikayesi olsaydı burada bitebilirdi. Ama dediğimiz gibi İskandinav mitolojisinin temelinde o döngüsel anlayış var. Nasıl bir döngü bu? Tamamen yok olan, sulara gömülen dünyanın küllerinden ve suların derinliklerinden yepyeni, taptaze, yemyeşil bir dünya yeniden yükseliyor. Bu mutlak bir son değil, adeta bir sıfırlanma, bir yeniden başlangıç anı. Vay canına. Yıkımdan sonra gelen bir umut ışığı yani. Peki bu yeni dünyada kimler var? Kimler yaşıyor? Savaşlardan sağ kalanlar oldu mu?
Evet, çok az sayıda da olsa sağ kalanlar var. Tanrılardan bazıları hayatta kalmayı başarıyor. Mesela Odin'in intikamını alan oğlu Vidar orada. Bir diğer oğlu Vali de sağ kalanlardan. Ve belki de en önemlisi, Thor'un gücünü ve çekicini miras alan oğulları Magni ve Modi de bu yeni dünyada yerlerini alıyorlar. Yani tanrıların soyu tamamen tükenmiyor. Peki ya insanlar? İnsanlığa ne oluyor? Onlar da mı tamamen yok oldu o büyük yangında? Neredeyse ama tam değil. Kaynaklara göre Lif ve Liftrasir adında bir kadın ve bir erkek o büyük yangın ve tufandan dünya ağacı Yggdrasil'in dalları arasında ya da köklerinde saklanarak kurtuluyorlar. Yggdrasil'de saklanarak. İlginç. Evet, hayat ağacı onlara sığınak oluyor. Ve bu çift, yani Lif ve Liftrasir, bu yeni, yemyeşil dünyanın ilk insanları oluyor. İnsanlığın soyu onlardan yeniden başlıyor. Adeta yeni bir Adem ve Havva gibiler. Anlıyorum. Yani Ragnarök aslında sadece tanrıların ve canavarların savaşıp yok olduğu bir kıyamet senaryosu değil, çok daha derin katmanları var. Bir yıkım var, evet, ama ardından mutlaka bir yenilenme, bir yeniden doğuş geliyor. Kesinlikle öyle. Bu bir döngü. Tıpkı doğadaki mevsimler gibi. Kıştan sonra baharın gelmesi gibi. Kaostan sonra yeni bir düzenin kurulması gibi. En karanlık, en umutsuz görünen anlarda bile hayatın bir şekilde devam etme, kendini yenileme gücüne sahip olduğunu anlatan çok güçlü bir metafor aslında. Bu döngüsellik fikri gerçekten etkileyici. Sadece bir mitolojik anlatı değil, belki de hayatın kendisine dair bir felsefe sunuyor. Olabilir, evet. Belki de eski İskandinav toplumlarının, doğayla iç içe yaşamalarının, o sürekli döngüye tanık olmalarının bir yansımasıdır bu. Ya da belki de insanın içindeki o dirence, en zor zamanlardan sonra bile yeniden ayağa kalkma gücüne dair bir inançtır. Bu düşünceyle birlikte dinleyicilerimize de bir soru yöneltelim o zaman. Bu büyük yıkım ve ardından gelen kaçınılmaz gibi görünen o yeniden doğuş döngüsü, bu size ne düşündürüyor? Kendi hayatınızdaki büyük değişimler, zorluklar, belki de bitişler ve yeni başlangıçlarla nasıl bir paralellik kuruyorsunuz? Ve belki son bir düşünce daha, tıpkı Lif ve Liftrasir'in o büyük felaketten kurtulmak için dünya ağacı Yggdrasil'e sığınması gibi, acaba bizim de hayatın en zorlu fırtınaları koptuğunda tutunabileceğimiz, içimizde veya çevremizde bulabileceğimiz, bize yeniden başlama gücü verecek ne gibi Yggdrasil'lerimiz, ne gibi köklerimiz veya sığınaklarımız var? Bu sorularla sizi biraz düşünmeye davet edelim. Ragnarök'ün sadece bir yıkım değil, aynı zamanda bir umut ve yenilenme hikayesi olduğunu unutmayalım. Bu derinlemesine incelememizde bize katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Başka bir anlatıda tekrar buluşmak üzere. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.